Evet dostlar, hepinize günaydın. Gaziantep'ten bugün ikinci gün. Yarın Urfa'ya doğru yollanacağız, gideceğiz. Şu an geldim şöyle, Baklava Müzesi. Bir dolaşalım dedim, ben de merak ettim. Şöyle, biraz sonra içeri gireceğiz. Güzel güzel gezeceğiz. Evet dostlar, Baklava Müzesi'ne girelim. Bakalım baklava nasıl oluyor, nasıl yapıyorlar. Şöyle resimde görüldüğü gibi fıstıklı. Şöyle un eliyorlar. Burada açıyorlar, baklavayı yapıyorlar. Burada da kesiyorlar. Şöyle, burası Baklava Müzesi diye geçiyor. Oturup yiyebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Şöyle burada da baklavanın yapılışında, burası da aynı. Burada da hamuru hazırlıyorlar böyle tepsiler. Hepsi bakırdan, yani bakırdan yapma tepsiler. Şöyle Fatih Sultan Mehmet'in tablosu var şurada. Evet, burası da ibrikler. Çoğu bakır kullanıyorlar. Burası hazırlama yeri, böyle göründüğü gibi. Hamuru burada yapıyorlar. Şu an kimse yok ama açmayı da bu oklavalarla yapıyorlar gördüğünüz gibi. Burada fıstıklar hazır. Evet, baklavanın son hali de bu şöyle. Burada gelip satın alabiliyorlar değil mi abi? Satın alabilirsiniz. Böyle taze böyle fırında pişiyor, görebilirsiniz. Tamamıyla glikozsuz. Glikozsuz değil mi abi? Evet. Evet. El açık. Bir de baklava yerken ters mi koyacağız? Ters koyacağız. Böyle ters yiyeceğiniz. İyi isteyeceksiniz. Evet. Şöyle arkadaşlar gerçekten çıtır çıtır, harika. Tabii ki Gaziantep'e geldikten sonra baklava yemeden gidilmez. Evet dostlar, Baklava Müzesi'ni gezdik, tadını yaptık. Gerçekten harika. Tadı damağımızda kaldı. Arkadaşlar bir de şöyle girdik. Hemen yan tarafta, burası konuk odası. Bakın plakçalar da var, gramofon diyorlar. Şöyle konuk odası. Evet, burada Haskanlı Hüsnü Bey alışverişliği var. Şöyle baharatlar var. Gerçekten çok güzel baharat kokuyor. Hepsi hakiki, orijinal. Tabii ki olmazsa olmaz kuru dolma. Bulgurundan tut, yarmasından tut, mercimeğinden hepsi var. Şunlar komple bakır. Takım komple 12.000 lira. Şöyle ballar var, zeytinler var. Ondan sonra şu tencere bile bakır şu an. Şöyle göründüğü gibi. Çok güzel bir tencere. Harika bir tencere. Hepsi el yapımı, orijinal. Şöyle orijinal salça var. Kilosu 300 lira. Salçanın ev salçası. Bu da 300 lira. Hepsi 300 lira kilosu şunların. Evet dostlar, Baklava Müzesi'ni gezdik. Gezdikten sonra şöyle bir çay söylediler bana. Çay içiyorum şurada. Şöyle bir yerdeyim. Hemen Baklava Müzesi'nin hemen yanında. Burada baharat çeşitleri satıyorlar. Salçadır, baharattır, baldır, bakliyat, kuru bakliyat falan her şey var. Gelirseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz. Yer şöyle, çok güzel bir görünümü var. Arkadaşlar Baklava Müzesi Millet Han'ın içinde hemen yukarıda. Altı kafeterya, üstü de işte Baklava Müzesi gibi yapmışlar. Alışveriş merkezi gibi küçük böyle ama güzel, şirin. Buraya gelebilirsiniz. Böyle bulabilirsiniz. Arkadaşlar Millet Han'ın ikinci katındayım şu an. Bakın aşağısı komple kafeterya. Akşamları burada cümbüş, klarnet, dümbelek böyle eğlenceler oluyor. Gelirseniz eğlenceli bir yer. Tavsiye ederim. Hemen Baklava Müzesi de karşıda. Şöyle gördüğünüz gibi şurası. Evet arkadaşlar burası da Millet Han. Gelirseniz böyle çok eğlenceli bir yer. Akşamları gelin, daha güzel oluyor. Arkadaşlar böyle Beylik Hanı'ndan çıktıktan sonra burada ufak ufak dükkanlar var. Burada envai çeşit her şeyi bulabilirsiniz. Böyle harika güzel, şöyle güzel sepetler var. Bakın. Gaziantep'in olmazsa olmazsa şöyle biberi var. Biberlerin meşhur böyle tatlı, acı biberi. Acıyı çok severler. Salça da ev salçası. Ev salçası değil mi abi? Fabrikasyon mu? Evet. Ne kadar kilosu abi mesela? 350 lira. İyiymiş bence. İyi, çok iyi. 350 lira kilosu. Tabii ki Adana, Antep olmazsa olması. Abi nasılsın? Hayırlı işler. Şöyle bir görüntü alayım mı abi? Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ne kadar porsiyonu abi şişlerin? Kıyma olarak? 150 porsiyon. Porsiyon 300. Et, dana eti. Kuzu mu dana mı? Koyun abi. Koyun eti. O ne kadar abi? Aynı mı? Bölüm 200, servis 400. 400. Güzel. Herhalde 100 gramdan fazla değil mi? Gerçekten porsiyonlar çok büyük. Fiyatı da çok uygun bence. Şöyle salata bol, açık büfe değil mi abi?
Evet dostlar, tekrardan merhaba. Arkadaşlar geziyordum. Şöyle bir anıt karşıma geldi. Şöyle şehitler anıtı olması lazım. Şöyle Gaziantep'in tabii ki madalyonu burada. Şurada da bir yazı var. Antep halkının Arıburnu adına verdiği bu cephede Antep savunmasını işgal kuvvetlerinin taarruzlarına karşı çetin mücadeleleri verdiği bir cephedir diyor. Bu cephe Kartal ve İbrahim Çavuş ve nice isimsiz kahramanların eldeki kısıtlı imkanlarla destan yazdığı yerdir diyor. Şöyle ona karşılık şöyle bir anıt yapmışlar. Hemen caminin yanında şöyle anıtın kuruluşu da 25 Aralık 1935. Yeni düzenleme tarihi de 25-12-1998'de düzenlenmiş böyle. Buradaki şehitlerimizin ismi yazıyor burada. Bakın Çanakkale'de orada burada şehitlerimizin Allah rahmet eylesin, gani gani günahlarını affetsin. Hepsi çünkü ben biliyorum günahsız. Çünkü hepsi şehit oldu. Hemen şurada meydan burası gördüğünüz gibi. Şöyle meydanın hemen caminin ta burasında madalyon da şurada. Şöyle bir yer size göstereyim dedi bilgi için. Evet dostlar şöyle içeri doğru eski Gaziantep sokaklarına geldim. Şöyle evler var böyle. Size bir göstereyim dedim. Böyle. Çok eski yapılar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası Beyler Sokağı oluyor. Beyler Caddesi mi? Sokağı mı? Öyle bir şey diyorlar. Evet Bay Arif Sokak diyor. Oyuncaklar Müzesi, Atatürk Anıtı falan, Alişan Göğüs Merkezi. Böyle yukarı doğru gidiyor. Şimdi bir yukarı doğru gidelim. Evet dostlar çok güzel bir sokağa geldik. Şöyle sokağın güzelliğine bakın. Bir de şöyle bakın. Şurada bir duvar yazıları var. Oraya bir bakalım. Evet. Şöyle bir duvar yazısı Gaziantep yazıyor. Şöyle sokaklara doğru aşağı doğru gidiyor. İsterseniz bir gidelim aşağı bakalım. Gaziantep'in herhalde ilk kuruluş yeri burası. Evler gördüğünüz gibi hepsi taştan yapılmış. Şöyle bir yer. Evet. Yürüyelim bakalım nerelere çıkacağız. Gaziantep evleri. Evet dostlar gördüğünüz gibi bir sokağa daha geldik. Bey Mahallesi diye geçiyor. Şöyle bir ilerleyelim. Gaziantep'in ilk kuruluş yerleri buralar. Arkadaşlar burası da Göğüs Araştırma Merkezi'miş. Gördüğünüz gibi çok eski bir yapılar. Böyle bir göstereyim dedim size. Evet dostlar şimdi Oyuncak Müzesi'ne geldik. Şöyle bu Atatürk Müzesi. Biraz sonra girer bakarız. Şu ilerisi de galiba Oyuncak Müzesi mi desem, ikisi bir mi desem böyle. Şöyle bir harika yapmışlar. Uçan halı adam üstte galiba gördüğünüz gibi böyle. Gerçekten çok güzel. Gaziantep Atatürk Anı Müzesi ziyaret saatleri zaten burada yazıyor. 8.30 ile 5.30 arası. Giriş burada böyle. Bir girelim bakalım neler olacak. Evet, Atatürk Müzesi'ne girdik. Tabii ki Atatürk'ün böyle madalyaları bizi karşılıyor sevgili dostlar. Hemen giriyoruz böyle. Alt kattan başlayacakmışız. Şöyle şuradan girelim hemen. Bakalım karanlıksa gece modunu alayım. Evet arkadaşlar ben gece modunu aldım. Sanki içerisi biraz loş gibi karanlık. Şöyle bu da Gaziantep evi. Sembolik yapmışlar böyle. Bildiğiniz bir oda, yatak odası bu. 26 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep ziyarette kullanıldığı ve Karyola Osman Barış'ın eşi Nehir Barslan tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Atatürk Anı Müzesi'nde sergilemek üzere hibe etmişler. Şöyle Atatürk'ün resmi var burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet dostlar burası da Atatürk Araştırma Kütüphanesi kitaplığı yani. Kitaplarımız var tarihi. Atatürk'ümüz karşıda. Evet dostlar gördüğünüz gibi Atatürk'ün kimliği. Şöyle. Evet dostlar şimdi Atatürk ve Gaziantep. Evet girdik böyle. Atatürk ve Gaziantep dediğiniz zaman şöyle halk geliyor, Atatürk geliyor. Atatürk insanlarla böyle öyle bir kaynaşmış ki gerçekten insanlar çok kaynaşmış. Gaziantep'liler anlatıyor diyor. Burada Atatürk'ü anlatıyorlar. Gaziantep'e geldiğiniz zaman dostlar Gaziantep'e geldiğiniz zaman bu Atatürk evini gezin yani.
Usta bir odaya daha girdik. Bakın Atatürk'ün pulları burada. Gerçek, orijinal. Kullandığı böyle tıraş takımları. Böyle antika eşyalar var. Evet dostlar, şu an Oyuncak Müzesi'ne geldik. Hemen Atatürk Müzesi'nin hemen yanında böyle gelebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Oyuncak Müzesi'ne girdik. Girişi 30 lira. 65 yaşındaysanız bedava. Öğrenciye bedava. Şöyle ilk peşin şuradan gidecekmişiz. Şuradan gidelim. Dostlar aşağı indim. Gerçekten karanlıkmış. Birkaç tane lamba var. Şöyle ilk peşin böyle mağara adamları, mağara insanlarına doğru ilerliyoruz. Şöyle bir tünelden geçtik. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten iyiydi. Kafanızı falan vurmayın. Şöyle. Pardon. Bir de şuraya bakalım ne var. Evet, burada mağara adamlarını canlandırmışlar. Böyle abimiz tekerleği buldu. İlk tekerleği bulan insanlar. Mağara adamları. Şöyle buraya da inelim bakalım burada ne varmış. Evet. Burada da Pamuk Prenses 7 cüceleri burada görebilirsiniz. Sevgili dostlar, burası böyle bakın mağara gibi yapmışlar. Mağara yer altında böyle güzel gelmiş geçmiş kahramanlar. Onları şey yapmışlar, model yapmışlar. Şöyle ilerleyelim. Bunlar da buz adamlar. Şöyle Kızılderili var, kovboyumuz var abimiz. Şöyle evleri burada. Bu da Deutschland. Geleneksel elbiselerini giymişler. Köylü bunlar, tarım yapıyorlar. Evet, bu da Fransa, İtalya pardon, Italiano. Cinque Mille Quanto. Çok güzel yapmışlar çocukları. Şimdi bu tarafta Türkiye. Türkiye'nin gördüğünüz gibi kız fesihinin başında şöyle İngiliz var. İngiltere. Böyle Kız Kalesi'ni yapmışlar, kulesini yapmışlar. Şöyle başka kim var? Moğolistan var. Yunanistan var. Şöyle Grikland, Tikaniskala, Polikala derler. Güney Amerikalar, kanguru, Güney Avustralya şurası. Şöyle temsili. Çok güzel yapmışlar ya. Evet, gerçekten. Hindistan var, Rusya, Japonya, evet, Avustralya. Şöyle çok güzel. Evet, Bosna Hersek. Gördüğünüz gibi bu amcamlar kimmiş? İspanyol bunlar. Boğaları çok severler. Böyle güzel bir ambiyans yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Beğendim. Evet, Oyuncak Müzesi'ne girdik. Şöyle çocuklar için oyuncaklar. Böyle bir de şuraya bakalım. Evet, burada da oyuncaklar var. Şimdi bir odaya girdik böyle. Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Burası Gaziantep. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim. Harika oyuncaklar var. Her şeyi değerlendirmişler arkadaşlar gerçekten. Burada bebekler var. Şöyle envai çeşit oyuncaklar. Gerçekten çok güzel. Şimdi tekrar bir odaya daha girdik. Şöyle tren lokomotifleri falan var. Güzel. Böyle boks yapan amcalarımız. Gerçekten harika oyuncaklar. Dönme dolaplar, oyuncak. Şöyle var. Bir de yan tarafa girelim bakalım burada neler var. Evet. Burada da böyle ayıcıklar. Güzel. Yes. Şimdi bir odaya daha girdik. Böyle gemicikler var. Maketleri yapmışlar. Oyuncak tabii bunlar. Burada da Apollo uzay araçları var. Gördüğünüz gibi. Mars'ı, Ay'ı taklit etmişler. Burada raporçuklar var. Böyle böyle. Uzay yolu var. Hatırlayan varsa arkada Mısır Spak. Şöyle.
Çok güzel ya, gerçekten harika sevgili dostlar. İyi ki gelmişiz Gaziantep'e. Evet dostlar, nasıldı oyuncak müzesi? Gerçekten güzel yapmışlar. Gelirseniz o oyuncak müzesini gezip dolaşabilirsiniz. Canınız sıkılmıyor. Benim hiç sıkılmıyor. Gerçekten keyif alıyorum. Yarın Urfa'dayız. Sevgili dostlar, like yapmayı unutmayın. Abone olun. Bir iki omuzda bir iyice toparlanalım. Çok teşekkürler. Evet dostlar, oyuncak müzesinden gezdik. Atatürk Müzesi'ni gezdik. Şöyle bir yoldayız. Gördüğünüz gibi eski Gaziantep evleri. Şöyle geziyoruz. Harika. Hepsi taş duvar. Çok eski yapılar arkadaşlar gerçekten. Evet dostlar, Gaziantep'teyiz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Ben çok memnunum gerçekten. Siz nasılsınız? Canınız sıkılmıyor değil mi? Sevgili dostlar, şimdi gezerken böyle kiliseye denk geldim. Gaziantep'te bir kilise. Şöyle büyük, güzel ama baktım gezip dolaşacaktım. Kapalı şu an. Şöyle size bir göstereyim, bilgilendireyim dedim. Evet dostlar, şöyle ön taraftan da göstereyim bir kiliseyi. Gördüğünüz gibi. Harika. Arkadaşlar temin şehitlik anıtı gezdik ya, onun altında böyle Antep Savunması Şehitliği Saygı Müzesi'ymiş burası. Şimdi içeri girelim, bir dolaşalım bakalım durum nasıl. Girdik. Şöyle İstiklal Savaşı'nda Gaziantep'in kurtuluşu, şöyle el birliğiyle bütün insanlar o düşmanları alt etmişler yani. Bu da Gaziantep'i yapan 6317 şehit temsil eden kahramanlar buralarda yatıyor diye geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi Türk bayrakları var. Gaziantep gerçekten. Çok güzel yapmışlar. Şöyle. Evet dostlar, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Paranormal Müzesi'ne geldik. Bir gezip dolaşalım. Muhakkak her gelenin burayı görmesi lazım. İnsan gururlanıyor. Evet dostlar, Panorama Müzesi'ne geldik. Böyle Roma devrinden Helenistik dönemi, Demir Çağı, Genç, Tunç Çağı, Orta Çağ falan filan böyle hepsi var içeride. Şimdi burada ne varmış, hemen buraya da bakalım. 11 bin yıllık yaşam sürekliliği Gaziantep demiş. Şöyle bunları da göreceğiz aşağıda. Şöyle bir yer, ilk giriş burası. Şimdi aşağı doğru inelim. Şimdi karanlıksa gene gece modunu alalım sevgili dostlar. Karanlık galiba şu an. Gece modunda biraz sonra alacağım. Aşağı iniyoruz şimdi. Dostlar aşağı kata indik. Dediğim gibi burası loş ışık. Gece modunu almasam çok karanlık gözükür. Benim yüzüm de böyle bembeyaz gözükmez. Şimdi şunu gördüğünüz gibi Gaziantep Kalesi burada yıkılmadan önce. Arkadaşlar dün gerçekten çok üzüldüm Gaziantep Kalesi'ne. O orijinalini yitirmiş yani. Gerçi yeni yapmışlar ama orijinali yok, kalmamış. Çok yıkılmış. %80'ini desem, 60'ını desem yıkılmış yani. Burada da Gaziantep'in müftelik camileri, tarihi yerleri falan bunları da resimlemişler. Şöyle burada da var. Gördüğünüz gibi böyle resimlemişler. Şimdi devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlar var. Şöyle kılıçlar, kırmalılar var. Kırıkkaleler, dürbünler, kılıçlar, mataralar diye böyle sergiliyorlar. Şurada da var. Bakın kaç yüzyıllık biliyor musunuz bunlar? Çok eski. Gerçekten çok değerli sevgili dostlar. Eğer gelirseniz Panorama Müzesi'ne muhakkak gezin. Evet, burada da var. Dostlar bakın silah görüyor musunuz? Toplu. Hakiki yani Türk malı mı desem bu yani. Çok güzel ya. Değeri biçilmez bunların. Şu çok eski. Evet, burada da var.
Böyle kamalar var, bıçaklar var, şeyler var. Harika yani. Mauser var bakın. Mauser diyorlar herhalde buna. Kurşun bellikleri var bakın. Orijinal bunlar. O Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Böyle. Böyle Atatürk'ün de Gaziantep'e gelişini mi canlandırıyor? Evet, şöyle bir bakalım. Güzel bir tablo. Evet. İşte bu tabloda Nalbant Hasan Çavuş'muş. Bakın, o zaman Birinci Dünya Savaşı'nda. Bu da madalyası, bıçağı, rozeti. Görüyorsunuz mu? Böyle. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan toplar bakın. Hafif toplar bunlar. Herhalde 50'lik bunlar. Ya 50'lik ya 60'lık olması lazım. Arkada da kamalar, bıçaklar, kılıçlar böyle. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Burada da toplar var. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi boş kovanlar var. Bakın silahları görüyor musunuz? Hepsi toplu bunların. Çok şahane. Antika. Şurada da var bakın. Göründüğü gibi. Burada da bir 105'lik top görüyoruz böyle. Hazır. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Kırıkkaleler, tüfekler. Dostlar şimdi sömürgecilerin elbiselerini tanıtıyoruz. Bunlar İngiliz. Şöyle gördüğünüz gibi böyle. Şöyle. Bunlar da Fransız. Fransız askeri, Avustralya askeri var. Şöyle değişik değişik askerler var. Şurada da var Osmanlı. Evet. Şöyle silahı belinde bakın şurada. Kurşunları burada, dürbünü, her şeyi var. Harika. Çok güzel yapılmış. Gerçekten süper. Mesela bu gördüğünüz zatlar hepsi şehit olmuş. Antep savunması kahramanları diye geçiyor. Şöyle fotoğraflarını bir göstereyim ben size. Şöyle. Burada da yüzlerce insanın, şehit olan insanların şöyle ismi var. Evet. Antep'in gördüğünüz gibi Fransız askerleri Anteplileri hançerliyor, bıçaklıyor. Bakın kadını sürüklüyor gördüğünüz gibi. Burada temsili bir resim yapmışlar. Antep'in kurtuluşu. Şöyle. Burada da teşkilat yapıyorlar kendi aralarında. Gördüğünüz gibi kadınlar mermi yapıyor, adamlar silahlarını dolduruyorlar. Böyle kurtulmuş yani. Azim yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Vidos'a bakın. Bıçak değişik. O zamanki silah çok eski. Baltası var. Şunu bilemedim. Herhalde kolluk gibi olması lazım. Burada da eski fotoğraflar var bakın. Gaziantep'in çok eski. Temsili resimler gördüğünüz gibi. Böyle. Evet. Şöyle yaralılara yardım ediyorlar. Karşıda da var. Şöyle. Atatürk sancağı bakın burada. Atatürk'ün sancağı bu savaşında, Kurtuluş Savaşı'nda yıllarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karargahında asılı sancak bu. Bunu kullanıyormuş Atatürk. Orijinal hala duruyor bakın. Evet dostlar şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir sancak. Orijinal hala duruyor. Başka bir sancağa geldik. İkinci Abdülhamit'ten kalma sancak arkadaşlar. Sancağın ismi de Ayın Lap diye geçiyor. Değişik bir isim var. Böyle ikinci Abdülhamit'ten kalma. Dostlar bakın Birinci Dünya Savaşı'nda Gaziantep'in kurtuluşu canlandırmışlar böyle. Amcalarımız böyle bataklığın içinde eşeklerle, atlarla böyle bekliyorlar. Çok güzel bir canlandırma olmuş. Bakın silahlar at arabasının üstünde. Güzel. Ondan sonracığıma başka neler var? Bakın makinalı tüfek. Amcam yere düşmüş, vurulmuş herhalde. Hala ateş etmeye çalışıyor. Böyle. Karşıdaki de Gaziantep. Eski Gaziantep bölgesi. Böyle. Biraz daha ilerleyelim. Neler var? Birimiz şehit olmuş burada. Bakın. Makinalı tüfek boş, silah boş. Gördüğünüz kadarıyla.
Şimdi üst kata çıktık. Panorama canlandırma yapmışlar. Şöyle bir yürüyelim. İyi ki gece modunu aldım. Yoksa buralar kapkaranlık gözükürdü sevgili dostlar. Şu yoldan geldik. Şimdi panorama böyle canlandırmışlar. Sevgili dostlar, sanki gerçek gibi, gerçekten yani. Şuraya bakar mısınız? Amcam şehit olmuş böyle siperde, gördüğünüz gibi. Burası siper, burada çarpışmışlar. Karşıda gördüm, ufak bir tank var, Fransız tankı. O zamanki yıllarda. Şöyle, vallahi nasıl anlatayım ki buralara? Gerçekten insan gurur duyuyor yani. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Çok güzel yapmışlar. Kapılar falan bakın orijinal gibi böyle. Makine tüfek burada düşmüş amcam, şehit olmuş. Burada var. Şöyle bir de öbür tarafa geçelim. Evet. Burada da karşıda Gaziantep görüyor musunuz? Büyük. Bakın orada bir bayan var. Bir şeyler yapıyor. Eşi düşmüş, öyle de ağlıyor, sızlıyor. Eşek şey yapıyor, bağırıyor. Böyle bir ortam yaratmışlar. Gerçekten insan rahat şey yapıyor, heyecanlanıyor. Bir de üstte gördüğünüz gibi Gaziantep Kalesi yukarıda. Bu topu getirmişler buraya, güzel olacak. Bakın yabancı asker düşmüş, vurulmuş. Bir tanesi burada ölmüş. At ölmüş. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle uçak oradan bombalıyor. Böyle çok güzel bir ambiyans yapmışlar yani. Harika, çok güzel. Şöyle üçüncü tarafa girelim. Böyle temin gösterdiğim tank burada. Herhalde orijinal bilmiyorum da eski Fransız tankları böyle yıkmışlar, dökmüşler. Fransız askerler yerde sürünüyor. Karşıda gördüğünüz gibi Gaziantep'in kurtuluşunu bir cadde böyle kutlama gibi yapıyorlar. Harika ama tabii ki bir yandan da yanıyor Gaziantep. Arkadaşlar şuraya baksanıza sevgili dostlar. Şu ileri bakın ya. Biraz yanaştırayım isterseniz. Yanaştırma olmuyor. Harika ama Gaziantep'te altı üst olmuş böyle. Altını üstüne getirmişler. Bu vaziyette bu insanlar direnmişler, çarpışmışlar. Gaziantep'i yakışır, ismine yakışır. Gaziantep'i kurtarmışlar. Türkiye'yi kurtarmışlar. Evet arkadaşlar, böyle aşağı asansörle de inebilirsiniz. Evet, kapı da kapandı. Güzel. Evet dostlar. Evet dostlar, nasıl, beğendiniz mi? Ben çok beğendim gerçekten. Yani insanın böyle yani yüreği böyle hop hop yapıyor. Şöyle çıktık. Dostlar çarşıdan geçerken gene Gaziantep Kalesi'nin önüne geçiyor. Bakın komple yenilenmiş ama orijinali kaçmış. Depremde %40, %50'si yıkılmış. Ama işte güzel yapmışlar da orijinali gitmiş yani. Şu an kapalı. Şöyle çarşıdan yürüyoruz, gidiyoruz. Yukarı doğru. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Evet dostlar, şeydeyiz. Tütünan'dayız. Gaziantep burası. Gezip dolaşıyoruz. Çok güzel yani bir yer. Hatta şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir han. Tütünan burası. Şöyle. Göründüğü gibi. Tütünan. Mağara kahvesi bile var burada. Dostlar şimdilik bu kadar. Almanya'ya, Amerika'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, özellikle Azerbaycan'a herkese selamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Bye.